Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu video biraz diğer eğitim videolarından farklı olacak. Çünkü biliyorsunuz Amerika ve İsrail İran'a saldırdı. Ve bunun çok ciddi sonuçları olacak. Çünkü İran her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü olsa da İran'ın elinde Hürmüz Boğazı var. Bu küresel petrol arzının %20'sini etkiler. Piyasalar hafta sonu kapalıydı. Zaten onu beklediler özellikle saldırmak için ama kripto açıktı. Kripto da açık olduğu için şu ana kadar işte %1, %2, %3 oranında düşüşler oldu. Sanmayın ki savaş oldu, kriptolar az düştü, iyi tepki verdi, buraya direniyor falan filan. O işler öyle olmuyor. Bu işler genelde dediğim gibi market maker hiç kimsenin beklemediği yerden aşağı vuruyor. Şu anda çünkü piyasanın emin olun 3'te 2'si kripto sektörüne short girmiştir. O adam o short'u size yedirmez. Ha, bir yerde düşecektir o ama bugün, yarın, öbürsü gün ne zaman olacak bilemezsin. Şimdi öncelikle bir altınla başlayalım. Ee, Altında şimdi 24 saat diye bir alayım ben. Şimdi arkadaşlar altın 5600 seviyelerinden biliyorsunuz bir ons altın, pardon, bu gümüştü. Altına geçelim. Altın 5600 seviyelerinden çok ciddi bir satış yedi. Yani ciddi bir satış yedi. 4400 seviyelerine kadar düştü. Buradan sonra şimdi akümüle ola yükselen bir kanal oluşturdu. Kanal içerisinde devam ediyor. Şimdi öncelikle teknik olarak bakalım. Sonrasında jeopolitik konu risklerini değerlendiririz. Şimdi teknik olarak baktığımızda dediğim gibi buradan bir yükselen kanal var. Genelde bunun kanal eee, düşüş göstergesidir. Yani bunu gördüğünüz zaman piyasa düşebilir diyeceksiniz ama bu her zaman olacak diye bir kaydı de yok. Şimdi spot olarak alanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Spot alırsın, beklersin, bir hedefin vardır. 3 yıl, 5 yılda, 10 yılda beklersin, bir gün oraya gelir. Ama bizim burada önemli olan konuştuğumuz vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlar riskte. Onlar için sıkıntı büyük. Şimdi burada mantıklı olan kanal içerisinde, dediğim gibi ben kanal içerisinde trade etmeyi sevmedim, sevmem de. Ama edeceksem de kendi kurallarımı riayet ederek trade ederim. Yani üst kanal bandına geldi mi lap diye short açmam. Burada öncelikle daha kısa vadeye, örneğin bir saat, ondan da daha altına inmem. Bir saatte gelirim bakarım. Burada eğer ki bir zorlanma var mı? Şimdi RSI'ye bakarım. RSI'de bir uyumsuzluk var mı? Sonrasında baktım. Burada zorlanıyor. Short'umu açarım. %2'lik %3'lük bir stop koyarım. Sonra tekrardan alt banda inmesini beklerim. Şimdi şunu 4 saat diye tekrardan bir alayım. Şimdi ikincisi benim burada gördüğüm çok minik de olsa bir boğa bayrağı var. Şöyle boğa bayrağını şöyle çizersek eğer, şimdi kırdığı yerden eğer ki boğa bayrağını bırakırsak bunun hedefi all time high arkadaşlar. 5600 seviyeleri. Dediğim gibi %100 çalışır mı? Olabilir. Çalışmayabilir. Ama dedi burada sizin önemli olan paranızı alıp çıkmanız. Şimdi bu altın 5245 seviyelerine kırdı arkadaşlar. 5245, 5250. Dedim ki mesela burada bakarsak niye burayı direnç aldı? Gördüğünüz daha önce de buraya destek alarak all time high yaptı. Şimdi direnç aldı, düştü, geldi, tekrardan test etti, gitti. Şuranın kırmasının sebebinin en büyük olasılığı bence kesinlikle Cuma günü bu savaşın kokusunu alan büyük yatırımcılar fiyatı yukarı vurdular. Çünkü onlar muhtemelen biliyorlardı Amerika'nın Cuma sabahı, cumartesi sabah daha doğrusu muhtemelen İran'ı vuracağını. Onun için alımlarını yaptılar. Piyasaya buradan yukarı vurdular. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi öncelikle size önerim, pazartesi günü seanslar açıldı. Altın yükselecek diye altına atlamayın arkadaşlar.
Tamam, savaş dönemlerinde altın her zaman güvenli limandır ama altın zaten kriz varlığı olarak fiyatlanmış durumda. Bu yüzden yeni bir krize tepkisi beklenenden daha sınırlı olabilir. Yani bir diğer tarafta yatırımcılar fırsatçı kar satışına gidebilir. Çünkü Amerika şu anda İran'a savaş açtı, gücünü gösteriyor. DXY endeksi burada çok ciddi artış da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani DXY güçlenirse onun da grafiğine birazdan bakacağız. Altın, Bitcoin, buna bağlı pariteler çok ciddi düşüşler yaşayabilir. Hem bu o akşamdan sabah olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi şu anda özür dilerim. Piyasanın belki 3'te 2'si altına long girdi. Ya da lot olarak satın aldı. Ya da gitti bilezik aldı. Misal veriyorum. Ya adamlar bunları yedirir mi? Yedirmez tabii ki. Yani burada bir ileri geri olacak. Altın zaten kendi başına bir volatil acayip bir piyasa. Yani bir anda 100-200 dolar düşüp bir anda 300 dolar 500 dolar çıkabiliyor. Tabii muyum? Yani bu piyasada kısa vadeli işlem almanın riski çok büyük. Yani çok stratejik ve çok akıllı olmalısınız. Yani grafiği çok iyi okuyabilmelisiniz. Ve kurallarınıza, stratejilerinize kesinlikle bağlı kalmalısınız. Şimdi bir diğer konu da bunlara bağlı olarak petrol. Şimdi Hürmüz Boğazı İran'a bağlı biliyorsunuz. İran şimdi orayı muhtemelen kapattı zaten. E, Küresel piyasa petrol arzının %20'sini etkilerse muhtemelen petrol ve buna bağlı paritelerde çok ciddi artışlar olacaktır. Şimdi burada önemli olan savaşın kısa kalması. Savaş kısa ve sınırlı kalırsa altın düşer, kar satış gelir ama sonrasında tekrardan yükselir. Savaş uzarsa ve Hürmüz kapanırsa altın çok 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 daha yukarı gider. Şimdi dediğimiz gibi biz teknik olarak baktık. Teknik olarak olması gereken bundan sonra Fibonacci'mizle bir bakalım. Yani şurada yine bir minörde bir direncimiz var. 5324, 5330, 40 seviyeleri. Bundan sonra da geçerse direkt hedefi teknik olarak yani global risklerin dışında 5600 seviyesi. Ondan sonra zaten 5900, 6300 olarak devam ediyor. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Şimdi Bitcoin önemli olan 70 bin, 71 bin seviyelerini geçemedi. Oradan zaten bir crash yedi. Buradan aşağı doğru süzülüyor. Bitcoin'de ne olabilir? Şimdi önümüzdeki hafta eğer ki savaş biraz daha uzarsa arkadaşlar Bitcoin'i ilk olarak aşağıda bekleyen desteği en güvenli 53 bin ile 49 bin dolar seviyeleri. Niye buralar derseniz şurada gördüğünüz gibi Bitcoin'in bu büyük boğasının yaşandığı zirvenin dibi 49.400. Buradan aldığı destekte Bitcoin 120 bin dolar seviyeleri, 125 bin dolar seviyelerine gitti. Şimdi bu daha da düşebilir. Yani bunun düşmesinin en büyük sebeplerinden biri de biliyorsunuz açıkçası kriptoda bir boğa olmadı. Bitcoin işte bu ETF'lerle, hedge fonlarla bir yükseldi. Ama sonra kar satışları Bitcoin yavaş yavaş geldiği yere geri gidiyor gibi görünüyor. Şimdi bu hafta eğer savaşın biraz daha uzaması durumda büyük hedge fonlar muhtemelen başka pozisyonlardaki kayıplarını karşılamak için veya nakde geçmek için ellerindeki likit varlıkları satacaktır. Bu likit varlıkların başında da zaten Bitcoin geliyor. Tabii bu sonsuza kadar düşecek diye bir kaydı yok. Öyle bir durumda yok. Bu belli bir yerden sonra toparlayacaktır. Yani market maker piyasa kendini öldürmez. Ama dediğim gibi eğer savaş kısa da sürerse Bitcoin şuralardan çok ciddi bir rally'e tekrardan başlama olasılığı da yüksek. Ama ben şuraya gelince Bitcoin alır mıyım? Kesinlikle almam. Burada bir izlerim, analiz ederim. Yani burası destek diye tutunacak anlamına gelmiyor. Desteklerde, dirençlerde kırılmak için vardır. Buralara geldi mi daha kısa zaman dilimlerine inerek 1 saat, 4 saat dönüş ibaresi bir fitil mumu ararsınız. Örneğin gelir Bitcoin, çok net söylüyorum. Şöyle gelir. Ya bugün mi siyah olmuş?
Şöyle gelir şuralarda. Şuralarda bir fitil atar gelir. Şu 53.000 54.000 üzerinde bir 4 saatlik mum kapıdır. O zaman ben pozisyonumu alırım. Pozisyonumda ilk 70.000 dolar seviyelerine kadar tutmayı düşünürüm açıkçası. Ama dediğim gibi daha küçük yatırımcılar yani şu seviyelerde 64.000 seviyelerinde 60.000 64 seviyelerinde işlemlerini kapatmaları mantıklıdır ya da daha alt seviyelerde. Şimdi bir diğer parite Ethereum. Ethereum'e bir bakalım. Diğer düşük altcoin'lere çok bakmayacağım. Şimdi Ethereum 4.800 dolarlardaki all time high seviyesine geldi. Yine orayı kıramadı ve oradan aşağı bir kuğu gibi süzüldü. Şimdi burada da önemli olan destek seviyemiz 1380 1400 dolar 1450 dolar seviyeler arkadaşlar. Buraya geldi mi yine buralarda bir dönüş mübalisi bir fitil arayacağız. Onu aldıktan sonra işleme girebilirsiniz. Burada da ilk bizim direnç seviyemiz görünen 2100 seviyeleri. Yani şöyle yaparsak 1700-1800 dolar seviyelerinde bir desteğimiz var. Ama böyle jeopolitik risklerin olduğu bir zamanda bu destek bunu ne kadar tutar o meçhul. Ama ben bir alım yapacaksam kesinlikle 1400 dolar seviyelerinde alım yaparım. Oraların gelmesini beklerim. Yani spot alacak kişiler dediğim gibi 1400 dolar seviyelerini beklesinler bence. Oralarda bir dönüş mumu, bir fitil görürlerse ona göre kendi risklerini alarak işlemlerini alabilirler. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım, DXY endeksine. Şimdi dolar endeksi düşen bir kanal içerisinde arkadaşlar. Hala düşen bir kanal içerisinde. Düşeni kıramadı. Yani bakarsanız şurada geldi 110 dolar seviyelerinden çok büyük crash yedi. Aşağıda da zaten bizi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 hatta 5 temaslı bir alt kanal bandımız var. Yani bu da demek oluyor ki alt kanal bandımız çok iyi çalışmış. Daha kısa zaman dilimine bakalım. Pazartesi neler olabilir? Şimdi kısa vadede de bakarsak alt kanal bandından da kendisi yükselen bir kanal oluşturmuş. Ama bizim burada asıl artık yani DXY endeksi yükseliyor. Dolar güçleniyor. Altın ve Bitcoin temelli çok ciddi çakılacak diyeceğimiz seviye 100 seviyesi arkadaşlar. 100, 100 bin, 100, 300 seviyeleri. Buralar artık DXY bunun üzerine atarsa geçmiş olsun. Yani ciddi geçmiş olsun ama şu anda görünen alt kanal bandında oyalanıyor. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gidiyor. İşte şurada bir direncimiz var. 97 seviyelerindeydi. 98 seviyelerinde. Şurada tabii 97, 97, 98 seviyelerinde. Önce burayı bir kırması lazım arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra geçmiş olsun yukarı doğru gider. Ama diğer eğer ki savaş daha kısa sürdü. Jeopolitik riskler azaldı. Şuradan eğer ki şu seviyelere gelip de buradan aşağı süzülürse piyasalar günlük güneşlik çiçek olur. Şimdi konunun özetine gelirsek arkadaşlar dua edelim ki savaş kısa sürsün. Şimdi savaş kısa sürerse altına bir düzeltme gelir. Savaş uzun sürerse altın çok ciddi yükselir. Bitcoin kısa savaş sürerse hızlı toparlar. Ama daha uzun sürünürse yani bir 3 gün 5 gün bir haftayı falan bulursa bu savaş daha derin düşüşler olabilir. Kısa vadede dolar yine güçlü kalır, uzun vadede belirsizleşir. Petrol kısa vadede düşer, uzun vadede çok yükselir. Ama şu anki durum tabii daha farklı çünkü Hürmüz Boğazı'nın muhtemelen kapandı. Yani yeni zamlar maalesef kapı.
Şunu unutmayın arkadaşlar, savaş haberleriyle panikle işlem açmak piyasa yapıcılarının en çok sevdiği şeydir. Stratejiniz yoksa, duygularınızla hareket ediyorsanız zaten bu videoda anlatacak bir şey yok. Kafanıza göre girersiniz, çıkarsanız bütün sermayenizi eritirsiniz. Ama doğru yönetilirse bu tür krizler büyük fırsatlar da doğurur. Dediğim gibi pazartesi günü Amerikan piyasalarının açılmasını bekleyelim. Savaşın durumunu bekleyelim. Fırsat hiçbir zaman kaçmaz. Her gün yeni bir fırsat vardır. Siz eğer ki kasanızı koruyamazsanız kusura bakmayın da fırsat geldiğinde de alım yapamazsınız. Yani krizi fırsata çevirmek küçük yatırımcının çok yapabileceği bir şey değil açıkçası. Siz sabırla bekleyeceksiniz. Daha minör, küçük sermayenizi büyüte büyüte gideceksiniz. Yani öyle bir anda 1000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar, 20.000 dolar falan bunlar hayal arkadaşlar. Yani 3000 dolar, 5000 dolarla işlem yapan kişiler günlük 50 dolar bile kazansa onun için kârdır. Dediğim gibi fırsatlar her zaman gelir. Sizin için önemli olan kasanızı stabil tutabilmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.